Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane çeyizlik bir lif anlatımı yapacağım. Aslında örgü modeli e, farklı yerlerde kullanılabilecek bir örgü modeli. Ben life uyarladım. Yani lifte de çok güzel olduğunu düşündüm. Sayılarını ve kenar oyalarını da ona göre şöyle küçük bir parçada da çalıştım arkadaşlar. Yakından görün istedim. Arkada yine aynı renklerle çalıştım. Sayılarını ayarlayarak çalıştığım lif olduğu boyutunu sizlerle birlikte inşallah yapacağım. Şöyle ters tarafı gördüğünüz üzere, burası da düz tarafı gayet güzel dolu dolu bir lif arkadaşlar. Böyle model böyle ama ördüğünüzde göreceksiniz. Lif için ideal bir kalınlıkta, yani dolu dolgunlukta oluyor. Beyazla da farklı renklerle kombinleyerek çok tatlı bir lif elde edebilirsiniz. Hem hediyelik hem çeyizlik gayet şık bir lif oldu arkadaşlar. Hemen başlamak istiyorum. Yine tuhafiyelerden lif ipi olarak alabileceğiniz ipleriniz, herhangi bir marka ile çalışabilirsiniz. Ben yine şimdi şöyle renklerimi tercih ettim. Bu zaten ördüğüm yarım kalan, çok kar beyaz da değil, krem rengi tonlarında da değil, kırık beyaz, beyaza yakın ve mavi ile daha canlı görünsün diye ekranda da mavi ile kombin yaptım ve hemen başlamak istiyorum. Şimdi 80 adet zincirle başlayacağım. Şöyle zaten başladığımda, evet arkadaşlar, işte bu şekilde beyaz renkle başladım ben. Kenarlarını beyaz renkle başladığım için kenar oyalarını da beyaz renkle ördüm. Ama siz diğer koyu olan renkle de başlayabilirsiniz. Eğer pembeyle, örnek veriyorum, pembeyle başlasaydım bu kenar kısımları pembe renk olacaktı. O yüzden kenar oyasını hangi renk yapmak istiyorsanız siz ona göre o renkle başlayın. Ya da ne renkle başladıysanız o renk kenar oyası o renkle devam edecektir. Şimdi ben zincir çekerek başlıyorum. Toplamda 80 adet zincir çekeceğim. Ne sıkı ne de bol olsun bu zincirleriniz arkadaşlar. Bakın benim çok sıkı çekmedim. Gayet bir normal gevşeklikte bu zincirlerimizi çekelim. Çünkü lif başlangıcında toplanma olmasın diye ben 80 adet zincir çekiyorum. Bir tane 81 yapayım, garanti olsun. 81 adet zincirimizi çekip devam edeceğiz. Evet, 81 tane. Dediğim gibi ben de sayılarını yeni oturttuğum için zincir sayılarında siz garanti, bir tane fazla eksik olursa olmaz ama bir tane fazladan bir şey olmaz. Hesaplamamda 80 taneydi ama ben yine bir tane fazladan çektim. Sonda kalırsa da lif olduğu için çok bir farklılık, yani kenarda bir çıkıntı veya bir fazlalık olmayacaktır. Hemen ipimin tığıma doluyorum. 1 2 3 4 5.'ye şöyle netleşsin istiyorum ekran. Beşinci zincir içerisine 4 adet tekli trabzan yapacağım. Ve önemli olan bunun püf noktası, bu trabzanları yaparken uzatacağız arkadaşlar. Bakın ipimi ne kadar uzattım. Bu şekilde uzatıp iki seferde çıkıyoruz. Uzun olması lazım. Bakın trabzanlarımız 4 tane oldu. Hemen zincir çekmiyorum. Direkt yine tığıma dolayıp ipimi, bakın 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 tane bırakıp 7.'ye geçiş yaptım. Yine içerisine ortada 6 tane zincir bırakarak tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6, 7.'ye şöyle
Yine 2 seferde çıkacağımız böyle uzun tutuyoruz. Bu boşluğa, bu zincir içerisine 8 adet trabzan yapacağız. Baştaki yarım oldu. Yarım motif başladık. Şimdi burada tek 8 tane yaparak bütün motifler oluşturacağız. Hemen bakın gördüğünüz gibi aynı boşluğa böyle tığımda uzatıyorum. Uzun uzun olacak trabzanlarımız. 2 seferde çıkıyorum fakat oldukça uzun çekin trabzanları. 3 7 sonuncuyu yapıyorum. Yine zincir çekmeden bakın şöyle yaparsanız daha belirgin olacak. 1 2 3 4 5 6 7.'ye yine 8 adet trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sonuna kadar arada 6 zincir bırakıyoruz. 7.'ye 8 adet böyle ikili trabzanlar yapıyoruz ama bakın göründüğünde ikili trabzan gibi değil de daha uzun görünüyor. Uzun tutarak çekin trabzanları. Bu lifteki en büyük püf noktası, yani güzel durmasını istiyorsanız böyle dolu dolu uzun uzun böyle kelebek görüntüsü şeklini alsın istiyorsanız gayet uzun uzun çekeceksiniz. 3 7 sonuncuyu yapıyorum. Yine aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Bakın hemen şöyle 1 2 3 4 5 6 tekrar arada 6 zincir bırakıp ben şöyle ortasından yapıyorum ki çok tek kanatta 8 trabzan yaptığımız için zayıf kalmasın o zincir. Çift kanadına yapıyorum. Bu şekilde sonuna kadar ortada 6 tane bırakacağız arkadaşlar. 7. zincir içerisine 8 adet trabzanlarımızı yapıyoruz. Başta yarım oldu. Sonuna kadar bu bütün motiflerden 10 tane olacak arkadaşlar. Sonuna kadar örelim. 10 tane olsun. Baştakini saymadan bu bütün motiflerimizi 8'li trabzanlarımız 10 tane olacak şekilde sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar bakın. Baştaki yarımı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptık. Şimdi yine zincir çekmeden arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bırakıyorum. 7.'ye sonda da kaldı 2 tane zincirimiz arkadaşlar. 1 veya 2 kalacaktır. O yüzden dediğim gibi burada sıkıntı olmaz. Ben garanti bir tane fazla çektim. Demek ki 80 tane çektiğinizde ideal tam sayı ben de ayarlamışım. Evet 4 tane de buraya trabzan yapıyoruz. Başta ve sonda yarım motifimiz oluyor. Yani dörderli trabzanlarımız. Ortada da 8'er tane trabzan yaptığımız 10 tane motifimiz oldu. Şimdi burada hemen diğer rengimize geçiş yapıyoruz. Hangi renkte siz yapacaksanız buraya sabitliyorum. İpimi de çekip 1 2 3 zincir çekip geriye dönüyorum ters tarafına, bize bakacak şekilde ve hemen ipimin başına ipimi doluyorum. İlk trabzan tepesine çektiğim 3 zincirden ayrı bu şekilde bakın 4 trabzandı, yarım yapmıştık bunu. Bu şekilde uzatarak uzatıyoruz, devam edeceğiz. Şimdi 4 tane yaptık. Yine ipimi doluyorum, şu ortadan bir tane alıyorum, 5, sonra bu 8 tane yaptığımız şu ortadaki trabzanların 4'ünü de alacağız. Yine ilkini aldım, 2 3 ve 4, toplamda 8 tane 9 tane çekmiş olduk. Fıstık diyelim biz buna. Şöyle ipimi sıkıca tuttum arkadaşlar, bakın çekip burada şu tuttuğum ipimi parmağımla ortasından lif örgüsünde yaptığım şekilde topladım ve
1 2 3 4 5. Çok sıkı çekmiyoruz. Eğer eliniz sıkıysa siz 6 çekebilirsiniz. Bu aradaki zincirleri hemen 5 zincir çektim. Burada kalan yine biraz uzun tutun. Bilmiyorum, ekranda bazen kısa gibi görünebilir ama arkadaşlar, çektiğiniz bu alttaki trabzanlar uzunluğunda olsun. Bu fıstık yapacağımız kısmı da yine 3, bakın burada 4 tane kalmıştı. Bu ortadan bir tane alıyorum. Sonra bu taraftaki motifimizin yine 4 trabzanından şöyle tepelerinden 2 3 4 ve 9 tane oluyor. Şu ipimi ben böyle tutarım, parmaklarıma sıkıştırarak bunu aradan çekiyorum arkadaşlar. Bakın, o ipimi hiç kaydırmıyorum. Burada gördüğünüz gibi hemen arasından da çekip burada fıstığımızı yaptık. 1 2 3 4 5. Çok sıkı yapmıyorum. Gevşek 5 tane zincir çektim. Sizin eliniz sıkıysa dediğim gibi 6 tane çekebilirsiniz. Yine buradan hemen alarak devam ediyorum. 4 tane burada kalan vardı. Bir tane bu ortasından alıyoruz. 4 tane de bu taraftaki motifimizden çektirerek toplamda tığıma 9 sefer yani dolamış oluyorum. Ve şöyle ipimi tutup bunu eliniz alıştığınızda gayet kolay yapacaksınız. Bakın, kaçırmadan hepsini bir çektim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Sonuna kadar böyle alttaki beyaz yarımdı. Bu üstten bütün bu rengimizle olacak. Yani yanlarda yarım olmadan sonuna kadar bu şekilde gelelim. Devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Sonuna geldim. Son bir tane daha. Yine 5 zincir çektim. Bu sonlarını göstermek istiyorum. Bu taraftan 4 tane aldım. Arasından bir tane daha alıyorum. 5. Buradan da zaten yarım motifimiz kaldı. Başta nasıl yapmıştık? Bu yarımı da 4 tane alıyoruz. 3 4 ve hepsini birlikte çekiyorum. Bir, iki, üç. Şimdi yine geriye dönüyoruz. Mavi ipimle devam edeceğim. Buradaki yarım olanları tamamlayacağız. Burada beyaz başlangıç yerindeki kısmı da en son kenar oyasını giderken tamamlayacağız yarısını. O yüzden hani yanıltmasın siz, orayı yarım yaptık diye. Boşluğa 8 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi 2, dediğim gibi trabzanlarımızı uzatarak yapalım ki hem toplanma olmasın. 5 6 7 bu şekilde uzatıp 8 devam ediyoruz. Şimdi hiç zincir çekmiyoruz. Yine direkt buradaki boşluğa geçiş yapıyoruz. Hemen trabzanla geçiş yaptım. 2 3 4 5 6 7 8. Bakın, trabzan boyutlarını uzun tuttuğumuz takdirde orantılı aynı uzunlukta olacaktır. Direkt zincir çekmiyoruz. Yine trabzan yaparak ilk trabzanımı yaptım.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adet yaptık. Şimdi sonuna kadar arkadaşlar devam edelim. Bu motif dahil toplamda burada 11 adet olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu yarım olan kısımlar sadece beyaz renkte yapacağız. Şimdi bir üst sıraya geçtiğimizde beyaz renkle ördüğümüz ipimizle olacak. Renkli mavi kısımlarda hiç yarım olarak başlamıyoruz. Direkt bu şekilde tam olarak 11 motifimiz olacak. Sonuna kadar örüyoruz. Beyaz renge geçiş yaptığımızda devam edelim. Evet, sonuna geldik. Burada da yine mavi renk ipimle tam yaptım. Şimdi beyaza geçiş yapacağız arkadaşlar. Ben ipi kırmadan yapıyorum, ipimi kesmeden. Siz dilerseniz eğer arkada bakın bu şekilde kırmadan gittim. Çok hiç belirginliği yok. Şu arada sadece bir tel kadar görünüyor. O yüzden ben kırmadan yapıyorum. Siz eğer size kalmış, ister kırın, yani sürekli keserek dediğim gibi daha da ip gizlemekte zor olacağı için kırmadan daha iyi olacak. Kırmadan hemen şöyle şu beyaz ipimi alıyorum. Şu boşluktan önce bir bu beyaz ipimi çıkarıyorum. Şöyle tam çekiştirerek bu uca getirip sonra mavi ipimin içerisinden çıkarıyorum. Bunu buradan sıkılaştırıp şimdi 2 3 zincir çekeceğim. 3 bu şekilde geriye dönüş yaptım. Burada yine yarım olacak bir fıstık yapacağım. 2 3 4 trabzana alıyorum. 8 trabzan yapmıştık. Yarım olarak burada ilk başını yapıyorum. Hemen 1 2 3 4 5 zincir yine çektim ve yanındakinden 1 2 3 4 buradan aldım. Bir tane ara boşluktan 4 tane de yine bu tarafta yaptığım motiflerin tepelerinden alarak toplamda 9 tane tığıma ip dolamış oluyorum ve hepsini birlikte çekip çıkartıyorum, topluyorum. 1 2 3 4 5 tane çok sık olmayan zincirimi çekiyorum. Aynı işlemi yine bu çekmeler hep aynı olacak. Sadece başta yarım olarak başladığım yeri gösterdim size. Beyazlar hep böyle yarım, başlangıcı yarım olacak arkadaşlar. Bir tane araya yaptım. Şimdi 4 tane de bu taraftan alıp buradaki fıstığımı da tamamlıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Evet. Yine 1 2 3 4 5. Bu şekilde sonuna kadar örüyoruz. Burası ters tarafı, burası bakın düz tarafı. Lifimizin modeli belirginleşmeye başlıyor arkadaşlar. Sonuna kadar gelelim. Sonda da yine tekrar göstereceğim. Yarım motifimiz olacak. Bu şekilde çektirerek bu sırayı da tamamlayalım. Evet. Şimdi
1 2 3 4 5 son başta yarım yapmıştık. Burada kalan son 4 trabzanın üzerine yine 4 tane çektirerek yarım fıstık yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın beyaz olan ipimle başta ve sonda yarım, ortada da 10 tane motifimiz oldu. Ve şimdi bu boşluğa 1 2 3 4 tane trabzan yaptık. Hemen diğerine zincir çekmeden yine trabzanla geçiş yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde yine sonuna kadar gelelim. Dediğim gibi uzunluk ayarlarını dikkat edelim. Trabzanlarımızı uzun tutarak çekelim ve gayet güzel bir görüntü ilerledikçe lifimizde oluşacak. Sonuna kadar gelelim. Yine sonunu yarım yapıyoruz. Buradaki boşluğa 4 tane trabzan yapıyoruz ve mavi rengimize son bir kez daha göstereceğim geçişi. Sonunda zaten ne kadar uzun öreceğimizi size sayısını söyleyerek lifimizi tamamlayacağız birlikte. Evet, sonuna geldik yine. Gördüğünüz gibi bakın çok güzel bir model. Zaten ördükçe bu en altı kenarında ördükçe burası daha düzgün duracaktır. Bu şekilde örerek lifimizi tamamlayacağız. Hemen mavi ipe yine geçiş yapıyorum. Hemen bu boşluktan ipimi alacağım. Bu kenardan evet, ipimizi çektik. Yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakın geçişleri bu şekilde geriye döndüm. Bu ipimi de sıkılaştırıp burada yine ilk trabzandan doğru çekerek 2, önce burada yarım trabzanımız vardı. 3 4, araya bir tane 5, sonra mavi renkli olanları tam yapıyoruz. Sadece beyaz renkli kenarlarda yarım motif olarak örüyoruz. Şimdi hepsini toplayıp tek seferde çıkıyorum. Ve yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar aynı burada altta mavi sırada ne yaptıysak yine bu mavi sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sonra bir üst sıraya geçiyoruz. Evet, şimdi sonuna geldik. Bakın toplamda 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane tam motif renkli mavi ipimle oluyor. Beyaz olan renkten de toplamda 9, 2 tane de başta ve sonda yarım motifimiz oluyor arkadaşlar. Böyle yan yan yani bir ortaya denk gelecek, bir bu tarafa denk gelecek şekilde örüyoruz renklerimizle. Hemen şimdi zaten üzerine geri dönüşte daha göstermeme gerek yok. Alttaki mavi sırayı nasıl yaptıysak bu üsttekini de aynı yapacağız. Beyazı nasıl yaptıysak yine bu üstte beyaz geçişlerimizi de bu şekilde tamamlamış olacağız. Bakın burası düz tarafımız oluyor. Burası ters tarafımız.
Düz tarafından göstereyim. Bakın çok tatlı, çok güzel bir örgü modeli. Bunu dilediğiniz yerlerde, battaniyelerde, kırlent olarak, kazak örgülerinizde, lif olarak ben uyarladım. Çok da güzel bir örgü oldu, lif oldu. Şimdi ben bunu ne kadar öreceğinizi söyleyeceğim. Sonra en sonunda da zaten kenar kısımlarını bu şekilde baş ve bir tarafları bu şekilde oyasını yaptım. Bir tarafının bu şekilde yaptım oyasını. Çünkü denk gelmediği için farklı e, olmak zorunda. Ben de böyle bir kenar oyası uydurdum arkadaşlar. Bakın yanlar, bu iki yan bu şekil. Başta ve sonda yine aynı kelebek ördüğümüz modelin görüntüsünü alıyor. Şimdi toplamda 28 sıra şu başlangıç yaptığımız beyazla birlikte 1 2 3 4 5 6. sırayı ördük, 7.'ye geçtik. Toplamda ben 28 sıra öreceğim arkadaşlar. 28 sıra ördükten sonra şöyle sayıyorum: 1 2, buradan başladığımız yerden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 sıra örüyoruz. 28 sıra ördükten sonra zaten beyazla aynı burada başlangıçta beyaz yarım olarak yaptığımız bu beyazla bitiş yerine de aynı böyle yarım denk gelecek 28. sıramız arkadaşlar. Sonra kenar kısımlarını öreceğiz. 28 sıra örelim. Sonrasında devam edeceğiz. Sıra sayısını söyledim. Bu şekilde sayarsak motif olarak da bakın yarımı saymadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane motif sırası olacak. Yani şöyle kelebek görüntüsü olan motiflerimiz 13 sıra 13 sıra motif sırası, zaten başlangıçta ve bitiminde yarım olarak ördüğümüz beyaz kısımları. Şaşırmamak adına siz yine tek sıra ördüğümüz sıralardan 28 sıra örüyoruz. Sonrasında birlikte kenar oyasını örmek üzere buluşuyoruz. Ben de ekran kamera arkasında örüyorum sizlerle birlikte. Sonrasında bitiminde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın lifimi tamamladım ben. Hemen sayısını sizlere söylemek istiyorum. Ne demiştik? Buradan ilk başladığımız sıradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 sıra yarımla başladık, yarımla bitirdik. Şimdi kenar kısımlarını öreceğiz ama siz bunun daha büyük olsun istiyorsanız burayı bir motif daha fazla yaparak zincir sayısını arttırarak fazlalaştırabilirsiniz. Tam böyle boyut olarak eliniz sıkıysa birazcık daha fazla yaparsanız daha büyük olacaktır. Tamamen sizin el ayarınıza kalmış ya da zevkinize kalmış. Şimdi direkt 4 zincir çektim. Yarım fıstık yapmıştık beyazla. Geriye döndüm. Hem bu kısmını aynı bu kelebek görüntüsünü oluşturacağız. Yani bu kısmın yarısını da yaparak yanlarda farklı bir oya uygulayacağım. Bu kısmı normal yine 4 tane trabzan yaptım ve hemen direkt diğerine zincir çekmeden geçiş yapıyorum. Bu sırayı sonuna kadar, yani bunu kenar olarak kabul ediyorum ben. Bu tarafı ve bu tarafı aynı öreceğiz trabzan olarak. 8 trabzan olarak yanlarda da farklı bir oya uygulayacağım. Şimdi sonuna kadar aynı ördüğümüz lifimizde ördüğümüz gibi burayı tamamlıyorum. 8 trabzanla 3 6 7 8, ben bu şekilde uygun gördüm arkadaşlar. Yana uyguladığım oya bu kısmında güzel durmadı çünkü yanlar farklı bir görüntü oluşturuyor genişlikleri olarak. Burada çok üst üste bindi, o yüzden bu şekilde de güzel durdu. İki tarafı farklı, iki tarafı karşılıklı farklı oya gibi görünüyor. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Aynı yanlarda uyguladığım oyayı da ya da tamamen bu şekilde de nasıl uydurmak isterseniz o şekilde oyanızı farklı oyalarla da kenarlarını örebilirsiniz.
Şimdi 8'er tane trabzan yaparak yine bakın 3, 6, 7, 8. 8'er tane trabzan yaparak sonuna kadar şu köşe kısmına gelelim, devam edelim. Evet, sonuna kadar geldik. Hemen şuradaki mavi ipimizi keselim. Kenarlarını beyazla gideceğimiz için bunu kesiyoruz burada. Arada da gizleyerek temizleyeceğiz. Şimdi köşeye geldik. Bu yarım olan fıstığımızın tam köşesine yine trabzanla geçiş yaptım ve bu kısma 10 tane toplamda trabzan yapacağım. Köşe olduğu için dönüş yeri 10 trabzan ideal oluyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 tane trabzan. Şimdi hemen şu aradaki mavi olan kısma 1, 2, 3, dörtlü bir fıstık yapıyoruz. Dediğim gibi buralara da 8 trabzanlı denedim ama çok üst üste bindi bu yan kısımları, ama bu şekilde farklı oldu. Topladım. Hemen 1, 2, 3 ilkini 3 zincirle yaptım. Bir pırpır, 1, 2, 3 sonralara 3 zincir çekiyorum. Tam boyutları aynı oluyor. Son 2 taneyi de 3 zincirle yaptım. Ve hemen hiç zincir çekmeden buradaki bu beyaz yarım olan kısımda direkt yine 8 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beyaz olan yerlere 8 trabzan, mavi olan bu motiflerimizin arasına direkt yine fıstıkla geçiş yapıyorum. 1, 2, biraz uzun tutarsanız 2, kısa olduğu için tekrar 3 ve 4. Yine topluyorum. Bu aradan da alıp kapatıyorum fıstığımı. 2, 3, 4. İlk pırpırımı şu içerisine 4 zincirle yapıyorum. 3 zincirle yapınca ilki küçük oluyor diğerlerinden. Ben de bunu 4 zincirle ilkini, pardon, ilk 4 sonrası 3 zincirli oluyor. Evet, şimdi yine beyaz yarım olan fıstıklarımıza direkt 8 trabzan yaparak trabzanlarımızı yine uzun tutuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu lifdeki modelin özelliği, bakın uzun uzun 2 seferde çıkıyoruz ama şöyle ipimizi uzatıp çekip uzatıyoruz. Uzun uzun görünmesi daha hoş oluyor. 6, 7, 8. Hemen yine direkt bu mavi olan motifin ortasına bir fıstık yapıyoruz. 4 seferde çektiğimiz. Bu şekilde burayı da başa kadar gelelim arkadaşlar. Tam şu köşeye yine geldiğimizde buraya 10 tane trabzan olacak. Hemen örelim, devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu kenarı da bu şekilde burada yürüttüğümüz iplerde gayet hiç bir şekilde bir görüntü, kötü bir görüntü oluşturmuyor. Köşemizi de bu şekilde yaptık. Bu kenarımızı, şimdi yine bu kenarımıza, köşemize geldik.
Sonunu yine bu fıstıkla yaptım. Hemen köşemizi şu şekilde, iplerimizi de zaten arkada kalsa da temizleyeceğiz o iplerimizi de. Bir tane yapıyoruz. Bakın burada denk gelen kısma tam zincir başlangıcına battım ben. Şuraya. Yine 8 değil. Buradaki yine köşemiz olduğu için 10 tane trabzan yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine 10 trabzanımızı yaptık. Hemen hiç zincir çekmeden, bakın burada yarım olarak başladığımız bu motifimizin diğer yarısını da şimdi böyle tamamlıyoruz. 8 adet yapıyoruz. Köşemizde 10 yaptık. Şimdi bundan sonrası diğer köşeye geçene kadar yine 8 adet bu şekilde trabzan yapacağız. Bunu da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. 7 8. Evet. Bakın bunu da başladığımız yarım motiflerimizi şu köşeye gelene kadar yapıyoruz. 8 adet trabzan, sonra köşemizde yine 10 trabzan yapıyoruz. Yine aynı bu kenarını da şuraya gelene kadar burada yaptığımız işlemi uyguluyoruz. Bir fıstıklı 8 trabzanlı olarak sonuna geldiğimizde devam edelim. Evet, bakın bu kenarını da yine köşemizi yaptıktan sonra buraya kadar geldim. Burada başlarken yarım olarak başlamıştım. 4 trabzanla. Şimdi 4 tane de, pardon, 4 yapmıştık. Şimdi 10 tane olacağı için 6 tane de burada bitişte aynı yuvaya trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6. Hemen başta çektiğim 3 zincir tepesini birleştirip ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Uzun keselim, sonra da iplerimizi arkada temizleyerek, bakın bu köşeyi de oluşturmuş olduk. Hemen şöyle göstermek istiyorum ne yaptığımızı. Çok güzel bir lif oldu. Çok da keyifli örmesi. Bakın burada tamamladık. Beyazla başladık, beyazla bitirdik. Yine bu başladığımız ve bitirdiğimiz yerlerde 8'er trabzanla köşelerimizi, kenarlarımızı ördük. Bu iki yanda da bakın gösterdiğim üzere böyle fıstıklı yine 8 trabzanlı bir kenar oyası ördük. Çok da şık oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel bir lif modeli. Bu kadar da iplerimizi temizleyelim. Lifimizin arka yüzü, ters yüzü burası. Düz yüzü zaten belli olacaktır. Pofuduk pofuduk görüntüsünden. Beni sabırla dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.